Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Çekin. Bugün size Krakow Wawel'den sesleniyorum. Coşkun Hocam'ın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir hikaye soru ile karşınızdayım. Hikayeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Pelin'in pişmanlığı. Matematik öğretmeni olan Şenay Hanım, her kız annesi gibi kızı büyütürken bir takım sorunlar yaşıyordu. Çünkü kızı Pelin, seviye belirleme sınavına hazırlanıyordu ve aşırı derecede stresli bir dönemdi. Pelin, sınavı çok önemsiyor, sınavı kazanıp iyi bir liseye yerleşmezse hayatının sonraki dönemlerinde asla başarılı olmayacağını sürekli kendi kendine dile getiriyordu. Aslında denemeleri gayet iyi geçiyordu ancak en ufak bir düşüşe tahammül edemiyor, günlerce odasından çıkmıyor, uzun süre bu mutsuzluk hali devam ediyordu. Şenay Hanım kızının bu haline çok üzülüyordu. Birkaç defa onunla konuşmaya çalışsa da pek başarılı sonuç alamamıştı. Hatta okula gidip rehber öğretmeninden bile yardım almaya çalışmıştı ancak bütün çabaları sonuçsuz kalmıştı. Şenay Hanım'ın kızıyla konuşup kendini gereksiz yere üzdüğünü kızına bir şekilde söylemeli, aşırı hırslı, mutsuz Pelin yerine eski neşeli Pelin'i getirmeli miydi ama nasıl? Kendi kendine düşünürken aklına parlak bir fikir geldi. İlk önce mutfağa gidip Pelin'in en sevdiği keki yaptı. Okuldan gelen Pelin kekin kokusunu alınca az da olsa mutlu oldu. Aslında sohbeti başlatmanın tam sırasıydı. Şenay Hanım, Pelinciğim, sence mutlak değerle insan hayatı arasındaki nasıl bir ilişki vardır diye soru verdi. Anne ya, çok saçma bir soru, nasıl bir ilişki olabilir ki diye cevap verdi annesi. Bak kızım, her insanın hayatında bir başlangıç noktası vardır. Tıpkı doğrusundaki sıfır gibi. Tıpkı sayı doğrusundaki sıfır gibi. Gel seninle bir karar alalım. Bugün ikimiz için de hayatımızın başlangıç noktası olsun. Geçmişe ne kadar gidersek gidelim, sayı doğrusunun solu gibi, geleceği de ne kadar düşünürsek düşünelim, sayı doğrusunun sağı gibi hiçbir zaman hayata olumsuz bakmayalım. Hayat bizi hep ne kadar sıkarsa sıksın, tıpkı mutlak değerin kolları gibi kendimiz olmaktan asla vazgeçmeyelim. Mutlak x eksi 3 eşittir mutlak 3 eksi x büyüktür 0. Büyük eşittir 0. Bundan sonraki tüm problemleri benimle paylaşmanı istiyorum. Sorun ne kadar karmaşık gözükürse gözüksün, mutlaka ortak bir yolda buluşur, mutlak değer gibi bir sorunun üstesinden geliriz. 2 çarpı mutlak x eksi 2 artı mutlak 4 eksi 2x eşittir 2 çarpı mutlak x eksi 2 artı 2 çarpı parantez içinde 2 eksi x çarpı 2 mutlak eşittir 2 çarpı mutlak x eksi 2 artı 2 çarpı mutlak x eksi 2 eşittir 4 çarpı mutlak x eksi 2 büyüktür 0. Pelin annesinden bunları duyunca gözyaşlarına boğulup annesine sarıldı. Bir sınav yüzünden bunca zaman kendini üzüp hayatını kendisine zehir ettiği için çok pişman olmuştu. Anneciğim, mutlak değer bile hayata olumsuz bakmıyor, onun kadar bile olamayacak mıyım dedi. Annesi de sen merak etme, bence de bugün bir başlangıç noktası olsun dedi. Şenay Hanım matematik öğretmeni olmanın avantajını yaşamıştı. Hem insanın hayata bakış açısını mutlak değere bağlamıştı. Hem de kızının anlayacağı dilden konuşup ona yardımcı olmayı başarmıştı. Hikaye yazan siz olsaydınız, okuyuculardan matematiğin hangi kavramlarına ulaşmalarını isterdiniz? Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Krakow'dan selamlar.